Evet arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize tekrar merhaba. Bugün doğal bir süreci işleyeceğiz. Abimle beraber çöp dökmeye gidiyoruz. Almanya'da herkes kendi çöpünden kendi sorumlu. Depoda çöpü biriktiriyorsun bir süre. Ondan sonra şu şekilde arkaya doluşturup bakalım bugün neler yaşayacağız. Ufak bir gezinti, biraz işimiz var. Markete gideceğiz tekrardan. Eğer izin alabilirsek market çekimleri de yapmayı planlıyorum. Videoda görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi çöplerimizi boşaltacağız. Burada da bayağı çöpümüz var. Şimdi kısaca bilgi vereyim. Ondan sonra çöp dökümüne gideceğiz. Almanya'da işler şöyle yürüyor. Ayda bir kez normalde çöp hizmeti veriyor belediye. Ancak çöpün çok fazla arttıysa bu sefer ne oluyor? Sen kendin, burada çöp dökme merkezleri var. Buralara geliyorsun. Çöplerini ayrıştırarak, işte kartonlar bir yere, plastik atıklar bir yere şeklinde. Şu gördüğünüz kısımda da ücretli atık bölgesi. Yani ücretini ödüyorsunuz. Mesela koltuk, böyle ne bileyim hani ayrıştırılamayacak bir takım eşyaları, atmak istediğin eşyaları şu bölgeye atıyorsun. Diğer bölgeler zaten ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsun. Burada da cam atıkları vesaire var. Bunları ayrıştırarak atmak zorundasın. Bir de ayakkabı veya kişisel eşyalarını yardım amaçlı koyduğun kutular var. Buradan daha sonra toplanıp işte bir başkalarına gidiyor. Çöp dökme merkezi bu şekilde. Şimdi çöplerimizi döktük. Tekrar teyit etmiş olayım. Ayda bir kere belediyenin normalde plastik atıklar için hizmeti var. Ancak burada kendin çok fazla çöp çoğaldığında gelip dökebileceğin alan da var. Ben hep şöyle duyardım. Avrupa'da çöpünü dökmek işte parayla gibi. Aslında o spesifik bazı şeyler için geçerli. Ne bileyim işte kendi kişisel eşyanı, kullanmadığın bir şeyini atarken ayrıştırılamayacak şeyleri ücret talep ediyorlar. Yani ücret karşılığında atabiliyorsun. Geri kalan cam, karton işte gibi atıkları ücretsiz atabiliyorsun. Muhtemelen geri dönüşümlü kullanıldığı içindir. Diğer yandan da tuvalet kağıdı gibi pis bulunan eşyalar da ücrete tabi. Şimdi devam ediyoruz yolculuğa. Bakalım daha neler göreceğiz. Aksiyon diye bir mağazaya geldik. Bir market. Aynı zamanda kişisel eşyaların satıldığı, böyle bizim Türkiye'de Teddy mağazaları gibi. Burasının abim ucuz ve uygun olduğunu söyledi. Hani 1 milyon mağazası gibi. Şimdi burada da ufak tefek size fiyatları göstermeye çalışacağım. Bakalım neler var. Şöyle gösterebilirim. Şimdi burada gördüğünüz gibi çiçekler, böcekler var. Burada da ev eşyaları, süs eşyaları gibi eşyalar var. Mumlar 2 euro. Bilmiyorum uygun mu? 4,99 sente. Şimdi ilgili bir şeyler bulursam onları çekeceğim. Burada kulaklıklar var. 3 euro civarında. 16 euro. Fresh marka Bluetooth kulaklığı, kablolar vesaire. Burada çok çeşitli her şey var. Mouse'lar var. Oyuncu mouse'ları. 6,95 kalitesini bilemiyorum tabii. 4,99. Işıklar, mikrofonlar, her şey var. Temizlik malzemeleri. Fiyatlarına bakabiliriz işte. Oda kokusu sanırım bu. 2,97 diyor. Burada daha çok işte çamaşır suyu vesaire. 2 euro işte temizlik ürünleri. Hani burada kıyas yapabilirsiniz. Bank Türkiye'de de var. 2,97 diyor. Kaç cc olduğuna 500 cc. Temizlik ürünleri fiyatları şu şekilde. Bulaşık deterjanı 99 cent. Ajax zaten cam sil. Yine Türkiye'de var diye biliyorum. Temizlik ürünlerin fiyatları ortalama da bu şekilde. Şu an çok şaşırdım. 3,99 Finish'in makine deterjanı. Bu 35'lisi Türkiye'de şu anda 200 küsür liraydı diye hatırlıyorum. Bu metro marketlerde satılan Karşıyır, nasıl okunduğunu bilmiyorum arkadaşlar. 57,95 süpürge makinesi, aynı zamanda yıkama, yani süpürge ve şey galiba yaprak dökme. Fiyatları bu yöndeymiş. Şimdi benim daha çok ilgimi çeken şeyleri çekiyorum ama kusura bakmayın, yani çekmenizi istediğiniz bir şey var mıydı onu da soramadık. Anket yapamadık. Villadalar 19,95. Evet arkadaşlar, gelelim can alıcı noktaya. X-Large Smart Fryer diye air fry'ler var. Air fry'in fiyatı da 49,95 şu anda. 49,95 bence çok iyi fiyat. Şu şekilde saksılar, her şey var. Aynı zamanda bir yapı market olduğunu söylemiştim. Şu şekilde matkap seti var. 13,95. Ya ben bilmiyorum, birim olarak baktığımız zaman bana çok uygun geldi. Türkiye'de bu rakamları bulmanız biraz zor olabilir. Yani bu tarz şeylerde. Burada insanlar genelde kendi işlerini kendi gördükleri için tadilat gibi şeyleri yani genel olarak Alman halkı o sebeple bu tarz takımlara çok önem veriyorlar. Bauhaus gibi yapı marketleri burada çeşitliliği çok fazla. Masa lambaları var şu şekilde. Gayet güzel. Ampuller, elektrik malzemeleri. Yani şimdi mesela şöyle bir şey 1,49 Türkiye'de ne kadardır siz söyleyin. Deodorantlar 1,79. Şampuanlar burada. CC'lerini bilmiyorum. Çok bilindik bir şampuan bulamadım, yani göremedim şu anda. Kıyas yapabilir misiniz? Ama genel olarak
İşte duş jellerinden şampuanlara 2 euroyu, 2,5 euroyu geçmeyen rakamlar. Şurada mesela bitkisel bir şampuan var. Hindistan cevizli. 2,99 fiyatı var. Evet, burada Doğu'nun, Nivea'nın ürünleri var. Bunlar biraz bir tık pahalıymış. Valizler de var burada. Valizlerin fiyatları da biraz pahalıymış niyeyse. Acaba kaliteli mi yoksa fiyat politikası gereği mi bilmiyorum. 99 euro, 49 euro, 39 euro. Bunlar daha makul geliyor şu anda düşününce. Parasına vurduğumuz zaman da aşağı yukarı aynı rakamlara geliyor sanırım. Çünkü bavullar da biraz o konuda değişebiliyor. Burada kısmi kamp malzemeleri diyebileceğimiz şeyler var. Şişme yataktan uyku tulumuna kadar. Genel olarak daha çok benim ilgimi çeken şeyleri, ürünlerin fiyatlarını göstermeye çalıştım. Biraz da aklıma geldikçe sizin kıyas yapabileceğiniz şeylerin fiyatlarını vermeye çalıştım. Burası bir çeşit araç gereç satılan 1 milyoncu tabiriyle ucuzcu. Burada daha çok o tarz yapı malzemeleri veya işte kişisel ev ürünleri satılıyor. Buradan sonra başka bir yere gideceğiz. Videoda görüşmeye devam ediyoruz. Şu karşıda gördüğünüz yerde arkadaşlar az önce arabayla geçerken fark ettim. Mağaza var. Şöyle araç mağazası. Amerikan arabaları ağırlıklı herhalde. Çok değişik arabalar var. Buraya da daha sonra uğramayı planlıyorum. Bölge şu şekilde. Biraz yağmur var. Cihazı korumak durumunda kalıyorum ister istemez. Şimdi burada bir Honda servisi var. Çok ilginç motorlar var. Burada Dodge Challenger deniyor sanırım. Dodge Challenger var. Şu bölgede lüks arabaların olduğu bir yer. Daha sonra fiyat bilgisi, araç özelliği bilgisi gibi bir planım var. İçerik planım var. Bakalım eğer yapabilirsek, izin verirlerse. Arkadaşlar şimdi Boflingen tarafında bir Türk marketine geldik. Et gibi türevleri mecburen buradan alıyorsunuz. Burada ufak size fiyat bilgisi vereceğim. Fiyatları da buradaki fiyatları da karşılaştırın. Türkiye'den gelen ürünler fiyatlarını burada görebilirsiniz. Şimdi burada Tadım'ın çekirdeği var. 1,49. Hurmalar var. Malika. Türkiye'den gelen ürünler var genelde burada. Yurt dışına yapılan şu şekilde işte kabak çekirdeği gördükçe size söyleyeceğim. Şimdi Gesaş tahin diyor. 7,99 fiyatı var. Hemen hemen aslında Türkiye'de aynı. Şu anda tahin Türkiye'de de pahalı. Pekmez 2,5 kiloyu geçiyor neredeyse. 3 kiloya yakın 10 euro. Yine burada çoko krem var. 3,99. Bu şekilde gidiyor. Pişmaniyeler var. 3,29 fiyatı. Çikolatalar, bazılarını biliyorum, saray helva. Biliyorsunuz işte Türkiye'den yurt dışına gelen ürünlerin bazılarının yurt dışına satış markaları değişebiliyor. Atıyorum yurt dışına verdiği marka ile yurt dışına verdiği marka aynı olmayabiliyor. Marmara Birlik zeytinleri 7,49 ortalama 800 gram civarı. Yeşil zeytin köy sefası 5,49 fiyatı var. Makarnalar burada bulgurlar Reis 14,49. Burcu ketçap var 3,99. Ülker bizim ketçap 3,49. Karışık burada Alman ürünleri de var. Yine Marmara Birliği'nin kuru sele zeytini 4,99 fiyatı var. Mehmet Efendi'nin kuru kahvesi 12,99. Şu şekilde kaç? 500 gram. Yarım kilo kahve 12,99. Dibek kahvesi. Çaylar Doğuş Çay. Burada Rize çayı 7,99. Hemen hemen Türkiye ile aynı fiyatlar aşağı yukarı. Colombo bilmiyorum Türk markası mı? Burada yine poşet çaylar var. Öncü salça zaten biliyorsunuz Türkiye'de çok meşhur. Öncü salçanın buradaki 700 gram fiyatı da 5,99. Burada konserve bizim ülkemizde çok tüketilmeyen şeyler. Yine porçöz, temizlik malzemeleri, şampuanlar 4,49. Fasulyeler bizim ülker 2,49. Bulgurlar, pilavlık. Meyve fiyatlarına bakalım aşağı yukarı. 1,99 muzun kilo fiyatı. Mandalina 4 euro. Elmalar 2,5. Ceviz 6,99 kilosu. Sarımsak 1,70. Salata da 3,99. Domates 2,99. 1,20 çeri domates. Ya fiyatlar aslına bakarsanız bilmiyorum tabii Türkiye ile hemen hemen aynı. Belki Türkiye'den bir tık pahalı olabilir şu anda. Şimdi mesela burada albenileri gördüm. Onların fiyatlarına bakacağım. Albeni şöyle bir paket mesela şu anda 4,49. Ancak şöyle söyleyeyim size gramajda da çok ağır. Yani mesela Halley. Gramajda da ağırlar yani bilmiyorum sebebini. Belki malzemeyi mi bol kullanıyorlar yurt dışına gönderirken. 2,99 Ülker Albeni Halley'in fiyatı. Fiyatlar bu şekilde genel olarak. Burada da yine Cheesy, Biskrem gibi markalar var ülkenin. Fiyatlar bu şekilde burada. Etlerin kilosu da bu şekilde. Şimdi burada kuzu kol var. Kilosu 14,99 diyor. Pirzola 19,99 kilosu fiyatı.
Tavuklarda tavuk butlar 4.99. Kıymanın kilosu ne kadar abi? 8.49 kıymanın kilosu şu anda. Balık, çupralar kilo mu olarak, adet olarak mı? Hı hı. Ya çupra bazen 6.99'a veriyoruz, bazen 7.99'a Duruma göre değişiyor. Bu da kuşbaşı olarak değil mi? veriyoruz. Evet. 12.99 kuşbaşının fiyatı arkadaşlar. Yani fiyatlar aslına bakarsanız 12.99 ne yapar? 300. Türkiye ile aynı şu anda et fiyatları hemen hemen. Hemen hemen öyle. Evet, Üzeyir abimle de tanıştık böyle. Almanya'da Boflingen tarafında bir market işletiyor kendisi. Evet. Burada işte kasap reyonu ve market ürünlerini tanıttık size. Almanya'da durumlar nasıl abi? Almanya'da durumlar nasıl? Ya her yerde aynı diyebilirim. Yani dünyanın her yerinde bir sıkıntı var. Burada da bir sıkıntı var. Fiyatlarımız her hafta veya her 2 haftada bir değişiyor. Yani kur Yani farkı. aldığımız ürünü tekrar yine aynı fiyata alamıyoruz. O yüzden dolayı biraz artık biz de stoklamaya başladık. Hani fazla ürün almaya başladık. Evet. Çünkü hani böyle kafa mal diyoruz. Hani böyle pirinçtir, çaydır, böyle devamlı satılan ürünleri biz de biraz fazla alıyoruz ki Evet. zammı biraz daha az hissedelim diye. İster Ama istemez. tabii ki tavuk ürünleri falan zamlandı, et ürünleri zamlandı. Biliyorsunuz petrole zam geldiği için. Ya şimdi Bir artış var ister istemez. burada evet bir artış da var. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani buradaki insanların biraz daha Türkiye'ye bakaraktan birikimleri olduğu için fazla hissetmiyorlar şu anda. Tabii. Hani ama O da geriden gelen bir şeyleri var. Tabii. Çünkü herkesin Anlık hani yaşamıyor, biraz günlük yaşamıyor. birikimleri olduğu için şimdi Türkiye'deki ben insanları tanıyorum. Alıyorlar, direkt harcıyorlar. Tabii anlık Kenarda yaşıyorlar. bir birikimleri Günlük ve olmadığı anlık. için direkt zam hissediyorlar. Aynen Buradaki öyle. insanlar biraz kenarlarından alaraktan idare ediyorlar. Evet. Sonra tabii şimdi artık yavaş yavaş biz de hissetmeye başladık. Kasamızdan da fark ediyor. İster istemez. Yani artık önemli olan şeyler alıyorlar. Temel ihtiyaçlarını alıyorlar. Arabasına Çok açılmadı. evet, arabasına gerektiği şeyleri alıyorlar. Biz de hissediyoruz yani. Evet. Bir de şunu da söylemek istiyorum ben. Bakın şimdi buradaki insanlar ihtiyacı kadar alıyorlar. Evet. Hani demek istediğim, geliyor bir müşteri 2 tane elma alıyor gidiyor veya 3 tane işte ne bileyim Evet. ihtiyacı kadar alıyor. Türkiye'de mesela kilo bazında alıyorlar. Aynen. Hani biraz daha fazla alışveriş yaptıkları için hani tüketim daha çok oluyor. Evet. Burada insanlar ihtiyacı kadar alıyorlar. O yüzden dolayı günlük alıyorlar. Günlük alışveriş yapıyorlar ve ihtiyacı kadar bir fazla israf da olmuyor. Evet. Hani O çöpe yön çok atma güzel. atma da olmuyor. Çünkü ben kasada duruyoruz. Bayan arkadaşlar da duruyor. Bakıyoruz bir tane elma alıyor adam. Evet. Öğlenleyin bir elmayla bir şeyini yiyor. Öğleni o şekilde kurtarıyor mesela. Evet. Ama Türkiye'de hep bir biriktirme, bir yığma. O Var. yüzden dolayı Var, fazla ister bir yeme oluyor. Ya biriktirme şey korkusunda Yani. işte zam korkusu. Dedik ya günlük Temel yaşama. ihtiyaçlardan ama taze Yani, yetse daha güzel Tabii olur. ki de öyle ama hani diyor ki ya zaten artacak diyor. Maaş geldi adam direkt parayı oraya yatırıyor yani. Evet gibi ama oluyor. ben onu görüyorum ya. Kendi ailemden de görüyorum. Hep fazla alışveriş yapıyorlar. Evet, Sonra evet. da bakıyorum hep ya küflenmiş oluyor ya bozulmuş O oluyor. çok kötü. Geride çöpe atıyorlar. Yani burada mesela herkes ihtiyacı kadar aldığı için de fazla bir yığılma da olmuyor. O zaman yani fazla da mal da tüketilmiyor. O zaman daha hani düzenli gidiyor yani. Aynen Oldu. öyle. Üzeyir abi Teşekkür çok ederim. teşekkür Allah ederim. razı Görüşmek olsun. üzere. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar şimdi Boflingen merkezindeyiz. Burası ufak bir kasaba. Bu şekilde. Güzel bir yerleşim yeri. Havada hafif kar yağmaya başladı şu anda. Şu yan tarafta dondurmacı. Çok güzel dondurması var. Biz daha önce geldiğimizde yemiştik. Şurada büyük bir kilisesi var. Türk marketi de Sarıkaya Türk Marketi. Bu bölgedeki tek Türk marketi şu anda. Burada ufak ufak şehir değiştiriyorsunuz. 15-20 kilometre arayla şehirler değişiyor devamlı. Birçok etrafımızda şehir var. Planladığımız yerler var. Bakalım oralara da gideceğiz. Genel olarak bugünkü videomuz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur bu içerikte sizlere. Boflingen'den şimdilik videoyu bitireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.